Lezzeti Tam kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış için çeşit çeşit patlıcanlı yemekler yapacağız. Bununla ilgili de farklı tarifler paylaşacağım. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı aldım. İstediğiniz patlıcanları kullanabilirsiniz. Yanında kapya biber ve domatesim var. Ve birazcık da sarı biberlerden kullanacağım. Patlıcanların şöyle büyük olanları genellikle fırınlanıp közlenmek için kullanılır. Bu patlıcanları aldım. Pişme aşamasında patlamaması için birkaç yerinden hafifçe deliyorum. Sonrasında da şu baş kısımlarındaki o çıkıntıları da alıyoruz. Yan tarafta tepsimin içerisinde yağlı kağıt var. Kapya biberlerim, İçerisindeki tohumları alıyorum. Bu şekilde bunları fırınlayacağız. Burada da hemen domateslerimiz var. Aynı şekilde közlemek için bunları da fırınlayacağım. Fırınlayacağımız tüm tariflerde fırın derecemiz 200 derece olacak. Başka bir tarifimiz için patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyuyorum. Soyduktan sonra üzerine bir miktar tuz ilave edip sonrasında da su ilavesinde bulunup 15 dakika kadar suyun içerisinde patlıcanlarımı bekleteceğim. Başka patlıcanlarımızı yine şöyle alacalı bir şekilde soyacağız. Patlıcanı neden tuzlu suda bekletiyorum? Sonbahar patlıcanları genellikle hafif acımsı olur. O acılıklarını gidermek adına tuzda belli bir miktar bekletiyorum. Eğer yazın yapıyorsanız yazın genellikle patlıcanlar acımsı olmayacağı için suda bekletmenize gerek yok. Suda bekleyen patlıcanlar biraz kararma yaptığı için mümkün olduğunca bekletmemenizi tavsiye ederim. Bu uzun olan kemer patlıcanları kürdan kebabı için kullanacağız. Yine doğradık. Sonrasında tuzunu serpiştirip üzerine su ilavesinde bulunup tekrardan suyun içerisinde bunları da bekleteceğiz. Farklı bir tarifimiz için patlıcanlarımızı yine alacalı soyduktan sonra şöyle belirli uzunluklarda keseceğim. Bu kesmiş olduğumuz patlıcanı iki farklı tarif için kullanacağım. İstediğiniz miktarlarda patlıcanlı yemeklerinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Sadece sizlere miktar olarak ne kadar domates, biber kullanacağımı aktaracağım. Onun dışında kalan patlıcanları tercihe bağlı istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Doğramış olduğum patlıcanları ikiye böldüm. Dediğim gibi iki farklı tarifte kullanacağım. Yine üzerine tuz serpiştiriyorum. Sonrasında da su ilavesinde bulunup bunları yine suda bekleteceğim. Fırın tepsimizi aldık. Fırın tepsimizi şöyle güzelce bir yağlıyoruz. Alacalı soymuş olduğumuz karnıyarıklık patlıcanlarımızı güzelce bir peçete ya da temiz bir bez yardımıyla sildikten sonra kabın içerisindeki yağ bulayarak yağlamış olduğumuz tepsinin içerisine alıyoruz. Tüm bu patlıcanlar için çok az miktarda yağ kullanıyorum. Bu şekilde bunları da hemen fırında 200 derecelik fırında pişmeye bırakacağım. Burada 2 kilo domatesimiz var. Domateslerimizi soyacağım ve bu domatesleri de ikiye böleceğiz. Yani her tarif için birer kilo domates kullanacağım. Baş kısımlarını da çıkardıktan sonra yemeklik domateslerimizi küçük küp parçalara kesiyorum.
Doğramış olduğumuz domateslerin 1 kilosunu tencerenin içerisine aldım. Üzerine de biber ekleyeceğim. 5 adet biber kullanmanız yeterli olacaktır. Yani 2 kilo patlıcan, 1 kilo domates ve 5 tane kadar da biber kullanacağız. Ben Charleston biber tercih ettim. İstediğiniz, sevdiğiniz farklı çeşit bir biber de kullanabilirsiniz. Domateslerimizin üzerine biberleri de aldık. Suda bekletmiş olduğumuz patlıcanların suyunu süzdükten sonra bir de temiz bir suyla yıkadık ve patlıcanların içerisindeki o fazla suları elimizle süzdükten sonra tencerenin içerisindeki domates ve biberlerin üzerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde ocağın üzerinde pişireceğiz. Bu güveçlik tarifimiz. Çok fazla pişirerek sebzeleri öldürmeyeceğim. Hafif renk değiştirmeleri bizim için yeterli olacak. Doğramış olduğumuz diğer patlıcanlarımızı yine güzelce süzüp temiz bir suyla yıkadıktan sonra temiz bir bezin üzerine yerleştirdim ki bu şekilde fazla sularını bıraksınlar. Ve gördüğünüz gibi üzerine de bir peçete ya da isterseniz yine bir bez yerleştirin ki o fazla sularını tamamen çeksin. Üzerlerine fırça yardımıyla yağ sürüyorum. Altta gördüğünüz gibi yağlı kağıdımız var. Bu şekilde bunları da hemen fırınlayacağım. Bu arada tencerenin içerisinde geriye kalan 1 kiloluk domatesimiz, onları da ocağın üzerinde ayrı olarak pişirmeye bıraktım. Farklı bir tarifimiz için bunu biliyorsunuz kürdan kebabı için kullanacağız bu patlıcanları. Yağlı kağıdı tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra üzerine de patlıcanlarımızı güzelce yerleştireceğim. Bu yağlı kağıdın üzerine yağ sürüyoruz ki patlıcanları ters düz etmeyelim. Üzerine yağ sürdükten sonra tek seferde fırında güzelce arkalı önlü pişecekler. İsterseniz kızartabilirsiniz ancak bu şekilde patlıcanlar mümkün olduğunca az yağ çektiği için ben fırınlamayı tercih ediyorum. Diğer taraftan közlenmiş olan biber ve patlıcanları şöyle kapalı bir kabın ya da bir poşetin içerisine yerleştirip belli bir miktar bekletiyoruz ki daha rahat bir şekilde kabuklarından ayrılsınlar. Üzerindeki kabuklarını soyuyoruz. Biberleri şöyle küçük küçük parçaları keseceğim. Sonrasında da patlıcanlarımızı yine şöyle küçük küçük parçalara kesiyoruz. Beş adet közlenmiş domatesim var. 4 adet közlenmiş kapya biber ve 3 tane de büyük patlıcan kullanacağım bu tarif için. Domatesleri soyduktan sonra yine yemeklik şekilde küp bir biçimde doğruyorum. Patlıcanları da yine soyduktan sonra küçük küçük parçalara bölüyoruz. Kabın içerisine aldım. Karıştırdıktan sonra üzerine doğranmış kapya biberlerimi de ilave edip güzelce dağıtarak karıştıracağım. Geriye kalan diğer közlenmiş olan patlıcanları da yine soyduktan sonra küçük bir biçimde doğruyorum. Bunları farklı bir tarifte kullanacağız. Genellikle bu şekliyle tereyağında sarımsaklı kavurup servis edebilirsiniz. Şimdi tencereye almış olduğumuz 1 kiloluk doğranmış domatesi pişirdik. Üzerine de fırınlamış olduğumuz yine küçük küçük kesmiş olduğumuz patlıcanları ilave ediyorum. İsterseniz biber kullanabilirsiniz çünkü bu tarif şakşukalık olacak. Ancak domatesin içerisinde biber kabuk bıraktığı için bunu kışın biberi içerisine ilave etmemiz daha da lezzetli olacaktır. Zaten sizlere biberle ilgili paylaşımlarda bulunmuştum.
O videomu takip ederek biberleri nasıl derin dondurucuda muhafaza ettiğimi bakarak öğrenebilirsiniz. Tüm patlıcanlarımızı hazırladık ve hepsi soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerimizin içerisine güzelce yerleştireceğiz. İsterseniz havalarını almak için pipet kullanın. Dilerseniz de elinizle şöyle bastırarak iyice içerilerindeki havaları boşaltarak vakumlayabilirsiniz. Sade közlenmiş olan patlıcanımızı da poşetimizin içerisine yerleştiriyoruz. Bunlarla ilgili tarif isteyen arkadaşlarımız olursa alttaki yorum kısmından yazarsanız sizlere bunlarla ilgili tarif de verebilirim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bunlarla ilgili yorum yapmayı ve yeni videolardan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu patlıcanlarımız kürdan kebabı için kullanılacak. Fırında yapmış olduğum tüm patlıcanlarda fırının derecesi 200 derece olacak. Tekrardan bunu belirteyim. Güzelce havasını aldım. Sonrasında da poşetimizin ağzını iyice kapatıyoruz. Şakşukalık patlıcan karışımımızı da hemen poşetlere yerleştiriyorum. Dediğim gibi domatesin içerisinde biber kabuk bıraktığı için içerisine biberini kışın ilave edeceğim. Güveçlik olan karışımımızı da yine poşetlerimize ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi tek videoda sizlere çeşit çeşit patlıcanla ilgili harika tarifler verdim. Bunlarla ilgili görüşlerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Kışın birbirinden lezzetli, pratik, rahat bir şekilde patlıcanlı yemeklerinizi bu şekilde hemen hazırlayabilirsiniz. Bugünkü videom bu kadar. Deneyen herkese kolay gelsin. Yeni bir tarifle tekrardan görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşça kalın.